Yine birlikte miyiz? Alo, selam. Alo. Selam. Yine birlikteyiz abi. Çok teşekkürler zaman ayırdığın için. Aa, elenmiş olduk. Ee, nasıl bir maçtı? Önce hissiyatını sorayım. Yani eğlenmemizin son maçı olduğu için yani ölüm kalım maçı olduğu için biraz full tryhard oynadık galiba. O yüzden de RNG bile olsa bayağı bir zorladık. E, Piklerimiz bir tık tuhaftı tabii ki ama bence RNG'ye karşı oynamak için çok normal piklerle de kazanamayacaktık. O yüzden biraz değişik piklere yöneldik. Ama kötü bir maç değildi. İşte Soul almasalar belki o Dragon'lardan böyle bir iki tane oyalasak bir fight daha kazansak biz inandık yani son böyle Nexus'u kılana kadar herkes inanıyordu. O yüzden e, yani elenmemiz tabii ki üzücü ama maç genelini konuşmak, maç özelinde konuşmak gerekirse bence RNG'ye karşı olduğu için çok kötü bir maç değildi. Anladım. Ya sen de hiç bu arada aslında bireysel performansları falan konuşmak istemiyorum. Yani takım olarak geldiniz gördük. İşte sen Samir oynadın, Starscream Garen oynadı son maçta. Takım olarak geldiniz, takım olarak elendiniz abi. Ama hani genel anlamda turnuvada sence neyin yanlış gittiğini sormak istiyorum. Neleri doğru yapsak daha iyi olurdu diye sormak istiyorum sana. Yani maçlara baktığımızda hepsi aslında çok yakın geçti. Hani böyle DRX herhalde en kötü maçtı. Çok böyle stompluk bir şey yoktu. Hepsinde en sona kadar kafa kafaya olmasa da yakın geçen maçlar gördük. O yüzden bir tık daha böyle agresif oynayıp bir tık daha böyle tetiği çekmekte kararlı olsak yani Worst ve MSI'da şöyle oluyor. Biraz daha hani zorlu takımlar olduğu için karar vermekte takım olarak biraz daha zorlanıyoruz. Bu en büyük sorunumuz bence. Hani o tetik çekmede rakiplerimizden önce yapabilsek, o önce davranışı yapabilsek belki daha farklı olabilirdi. Ama tabii ki takım olarak kaybettik. Ben kimseyi, takımdan da kimseyi tek başına suçladığını zannetmiyorum. Gel dediğin gibi takım olarak geldik, takım olarak kaybettik. Herkes elinden geleni yaptı ama o işte o bir İlk hamle yapmada biraz sıkıntı çektik. Yine bunu da takım olarak bence. Bu yüzden de o maçlar işte 30. dakikaları uzadı ama en son fight'ı da genelde rakip kazandı. Anladım. Ya sen abi ta 2014'te falan Wildcard'da oynamış birisin. Hani tecrübe denince zaten artık yani Holy Phoenix ama bu sene ve yani geçtiğimiz senelerde aslında evrilen bir format oldu bu seneki format ama play-in formatı ile ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Yani tabii ki bir şeyleri bahane etmeye çalışmıyoruz ama hani grupta RNG DRX var, üstüne Saigon Buffalo ile Mad Lions var. Hani karşı grupta farklı bir mücadele var. Biraz garip bir formattı bence. Senin düşüncelerini çok merak ediyorum o yüzden. Yani format bence başlı başına saçmalık açıkça söylemek gerekirse. Tamamen wildcard takımları çıkmasın anlamında yapılmış bir turnuva. Play-in turnuvası. Yani eskiden işte wildcard dediğimiz Major'ın bir tık altı bölge birbiriyle kapışıyordu ve aralarında hani böyle bir şey vardı. Oradaki regionlarda bir sürtüşme vardı. İşte Brezilya, Türkiye nereden geliyor? Buradan geliyor. Eskiden işte Rusya, Türkiye arasında da işte Rusya şu anda yok ama çok büyük ne denir? Fanlar arasında, oyuncular arasında çok büyük rekabetler vardı. Bu bence play-in'lere, işte Wildcard turnuvasına heyecan katıyordu. Ama hani Wildcard region'lar işte RNG, DRX gibi takımlarla eşleşmemeli, oynamamalı bence. Hatta yani Mad Lions okey. Mad Lions okey yani Lek'in dördüncüsü vesaire ama DRX RNG'nin play'in oynaması bence gerçekten mantıksız. Onun dışında da hani çok bir şey yok. Bence sadece bu iki takım olmaması gerekiyor. Onun dışında işte Avrupa'nın üçüncü, dördüncüsü ile TCL'in birincisi oynaması bence gayet olabilecek bir şey. Olması gereken bir şey belki de. Ama DRX ve RNG biraz bilmiyorum çok mantıklı gelmedi bana. Ee, ya şeyi sormak istiyorum. Bu arada bence çok güzel bir cevap oldu bu konuda. Son 4 mevsimde 3 kere İstanbul Wildcats şampiyon oldu. Kadroyu da korudunuz. Beraber mücadele ettiniz. Ülkemizi temsil ettiniz. Ama İstanbul Wildcats o 2017'den beri ana turnuvaya gidemeyen, hani ondan önce de bir kere 2014'te bunu başarabilen, onun dışında sadece MSI'larda ana turnuvaya gitmeyi başarmış. Hani o Türkiye'nin o başarısızlıklarına eklenmiş gibi oldu aslında maalesef. Ya bu kayıpların en büyük sebebi neydi? İstersen 2014'ten başla, istersen sadece sizinkilerden bahset ama neden
bir türlü sonraki adımı atamıyoruz. Evet yani şimdi eskiden olsa, eskideki format olsa bence farklı olabilirdi. Hı Bizim hı. takım açısından bahsetmek gerekirse. Bu formatta oynamayıp eski yıllardaki formatlarda oynasak hem mental açıdan daha coşkun bir şekilde. Çünkü win aldıkça takım bir coşuyor tabii ki. E, daha şey olabilirdi. Onun dışında hani o yıllarda alınan mağlubiyetleri de söylemek gerekirse yani TCL baktığımızda yerinde sayan hatta bazen işte ekonomik nedenlerden dolayı biraz ligin rekabeti azalan bir region oldu. E, en büyük yani son 2 yıldan bahsedeceksek bence bu. Rekabet seviyesi çok az ve bence internasyonel turnuvaya gitmek size takım olarak hani tecrübelendik diye meme yapıyorlar ya. Hı hı. Aslında o internet ya bir tecrübelenmiyorsun. Yani öyle bir şey olmuyor. Tek tecrübelendiğin konu orada heyecan yapmamak. Hani sahneye oturdun, o takımla karşı oynadın. Bir dahaki oturuşunda hani daha hazır hissediyorsun kendini. Bu. Onun dışında hani yok matchup öğrenme, yok pick öğrenme, yok başka bir şey öğrenme gibi bir durum yok. Attığın scrimlerle çok bir farkı yok. O yüzden asıl tecrübelenme kısmının TCL liginden gelmesi gerekiyor ve TCL'deki rekabetin çok az olmasından yani sonuncu takımla birinci takım arasında dağlar kadar fark olduğundan dolayı ne yazık ki biz de dahil olmak üzere gelişemiyoruz. Yani şu 2 yıla bakarsanız Wildcats, İstanbul Wildcats ya aynıdır ilk seneyle ya da belki daha da biraz daha bir tık daha böyle kötü olabilir. Lig aşamasında öyleydik belki playofflarda o kadar şey olmasa da. Bu yüzden hani ligimizin gelişmesi lazım ki internasyonel turnuvalarda daha iyi rakiplere karşı da bu savaşı verebilelim. Bizde de bence e, böyle bir rekabet TCL'de yok. Bir aralar vardı belki ama böyle geliyordu, geçiyordu yine. Hep stabil şekilde iyi bir rekabetin olduğu TCL bence hiçbir zaman göremedik. Anladım. Ya aslında öyle bir cevap verdin ki hakikaten böyle sorularıma bakıyorum ama şey yaptın yani beni vurdun gerçekten. 2022 bitti. O zaman buraya geçelim. Üzücü de olsa da hani iyisiyle kötüsüyle bir şekilde bitti 2022. Ama 2023 için heyecanlanalım mı? Holy Phoenix'in hayranları için, Wildcats taraftarları için 2023'ten ne bekleyelim? Daha güçlü, daha hırslı bir Holy Phoenix gelecek mi acaba? Yoksa e, ne bekliyorsun 2023'ten diye sorayım sana. Yani kendim açımdan zaten ya 10 yıldır göstereceğimi gösterdim. Çok yani hırsım bitmeyen bir hırsın olduğu artık anlaşılmış olması Hı lazım. hı. Ben tam gaz devam edeceğim. Ee, emekli olmaya karar verene kadar ki şu anda öyle bir düşüncem yok. Wildcats için bir şey söyleyemeyeceğim. Benim takımda kalıp kalmayacağım şu anda belli değil. Ne yapacağım belli değil. O yüzden çok yorum yapamayacağım onun hakkında. Ama yani bu turnuva çok şey geçmedi de benim hevesimi kıran bir şekilde bir hissiyat oluşmadı açıkçası. Çünkü takımımızla beraber buraya geldik ve savaştık ve elimizden geleni yaptığımız için çok da üzgün değilim. Kaybettik ama takım olarak kaybettik ve benim için en önemli şey bu. Takım olarak kaybetmek, takım olarak kazanmak ve bunu e, 2 yıldır yapan bir takımız. Yani kazanınca da beraber kazanıyoruz, kaybedince de beraber kaybettik turnuvada. Belki diğer MSI'larda da. O yüzden yani takımla ben gurur duyuyorum açıkçası ne olursa olsun. Onlar olmasa buralara gelemezdik. 2023'te de bakalım artık ayrılacak mıyız? Beraber mi duracağız? Başka regionlara mı gideceğiz? TCL ne olacak? Onu da bilmiyoruz. Bir sürü soru işareti var. Ama ben tam gaz ne olursa olsun oynamaya devam edeceğim. Yarınki Isurus maçında nasıl bir Wildcats göreceğiz diyeyim. Yani şu andaki amacımız zaten Isurus'u yenmek. Hani hem fanları özellikle en büyük şey tabii ki TCL fanlarını memnun etmek, e, gururlandırmak bir nebze olsa da hani 0 winle gitmemek için. Bütün gücümüzle savaşacağız yani. Son 2 MSI'dır birer win aldık. E, bu sefer 0 winle bilmek büyük bir hayal kırıklığı olacaktır tabii ki. O yüzden ben kazanmak zorunda olduğumuzu hissediyorum ve kazanamayacağımıza eminim. Takımdaki herkes de hala hani tilt olan, morali bozulan çok yok. Şu anda hala bugün de gördük bence bu RNG maçında da gördük. Herkes
sonuna kadar savaşmaya hazır. Hem draft olarak hazırız hem oyun olarak hazırız. E, Yani kötü oyunlardan dolayı kaybedebiliyoruz tabii ki ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yarın da ekstra oynayacağımıza eminim o gazla, o en azından Meksika Latam'ı temsil eden takıma karşı güzel bir galibiyet alıp bu şekilde sonlandırmak istiyoruz artık zaten. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Çok teşekkürler abi. Taraftarlara söylemek istediğin son bir şey varsa onu alayım. Ondan sonra da bitirelim istersen. Yani destekleyen herkese çok teşekkürler. Linç eden arkadaşlara da e, yani diyecek bir şeyim ne olabilir? E, Neyse onları bir şey destekleyen herkese teşekkürler deyip bırakayım ben. Tamamdır. Çok sağ ol ve yarın umarım Isurus'ta yenersiniz. Ondan sonra da ülkemize bekliyoruz. Sizi görmek Eyvallah. istiyoruz. Sağ olasın.